Yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün size kaldığım bölgeyi biraz göstermek istedim. Otel Kalife'de kalıyoruz. Tam da böyle merkezdeyiz. Her yerde böyle yürüme mesafesinde aslında. Şimdi biz biraz böyle size çevreyi göstereceğiz. Tunus'tayız arkadaşlar. Tunus'u keşfetmeye, Tunus sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Burası bu saat kulesi falan bilirsiniz, duymuşsunuzdur. O bölgeye falan çok yakın, yürüme mesafesinde dediğim gibi. Şimdi yavaş yavaş biz de keşfe başladık. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar eski binalar. Gerçekten inanılmaz derecede böyle çok tarihi, çok eski yapılar var. Böyle altından da yürürken kafamıza düşecek diye korkmuyor da değilim. Şimdi yürüyoruz bakalım. Çok oryantal bir kent geldi. Her yerden sesler, kalabalık, çok farklı bir his uyandırıyor size gerçekten Tunus. Bakalım hep birlikte keşfedip göreceğiz arkadaşlar. Otelimizde de aynı zamanda şunu da söylemeyi unuttum. Vergi de ödedik. Kişi başı 6 dinar tuttu. Böyle bir vergileri de var günlük konaklama durumunuza göre. Bir de vergi alıyor Tunus hükümeti sizden. Bilginiz olsun. Gelirseniz şaşırmayın siz de. Şöyle dar sokakları burada çok göreceğiz arkadaşlar. Böyle mahalle aralarında incecik küçük küçük böyle dar sokaklarda gözüme çarptı. Arkadaşlar bu sokakta sanki böyle yorgancılar, yastıkçılar sokağı gibi inanılmaz derecede gördüğünüz gibi böyle elyaflar, yorganlar, yastıklar yapılan bir cadde burası. Süngerler falan. Çok değişik şeyler satılıyor. Böyle ipler, bobinler, askılar. Selam. Kumaşçılar. Bu evler çok çok eskiden kalma. Belki de kim bilir Fransız döneminden kalma evler bile olabilir arkadaşlar. İnanılmaz eski ve bunları şimdi araştırma yapmıştım ben gelmeden. Kiralıyorlar bu evleri. Hiç de aslında tadilat falan da yapılmamış. Dökülüyor diyebilirim size. Fransız balkonları falan gördüğünüz gibi çok meşhur burada var yani, ama dediğim gibi evler çok bakımsız arkadaşlar. Bunları şimdi ev sahipleri de yok tabii. Kim kiralıyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Bakar mısınız çatılara? Oldukça eski, çok tarihi binalar var. Biliyorsunuz Tunus arkadaşlar bir zamanlar Fransız sömürüsünde de kalmış. Hatta burada neredeyse Arapçadan daha çok böyle Fransızca konuşuluyor diyebilirim. Herkes Fransızcayı yani ana dili gibi konuşuyor arkadaşlar. Bu benim çok dikkatimi çekti. Böyle de bir bilgi vereyim. Orada bir şey yanıyor sanki, toz toprak, duman. Böyle her yerde küçük küçük böyle çarşılar var. Tam böyle merkezi bir yerdeyiz şu anda. Anladığım kadarıyla burası böyle en işlek caddeleri birbirine bağlayan dar sokaklardan bir tanesi. Biz de böyle yürüyoruz. Pazar yerleri, işte satış yapan yerler, ekmek yapan yerler. Bu gibi yerler bu cadde üzerinde oldukça fazla. Gözlemlediğim kadarıyla, ama abi bizi çiğneyecek. Ananas suyu satıyor abla.
yakındı. Yürüme mesafesiyle buraya ulaştım. Şu an tam arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz kapı Bab-ı Elber kapısı. Eski Tunus'la yani Eskişehir'le Yenişehir'li modern kenti aslında birbirine bağlayan kapı da diyebiliriz buraya arkadaşlar. Şimdi biz böyle yavaş yavaş size buraları gezdireceğim. Bu taraf böyle modern kafeler, modern caddenin olduğu sokak. Bu taraflarda eski sokaklar, Tunus'un eski caddeleri. Zaten binalardan da görüyorsunuz arkadaşlar. Tam böyle şehrin meydanındayız. Şimdi böyle yavaş yavaş buraları size gezdirmeye devam ediyorum. Adım adım Tunus'ta gezilecek, görülecek ne var, hangi noktalar var hep birlikte gezip göreceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada da tabii ben acıktım. Böyle restoran falan da bakıyorum. Nerede ne yiyebiliriz diye. Ona da bakıyorum. Hem de böyle size buraları gezdirmiş oluyorum arkadaşlar. Klasik bütün merkezlerde gördüğümüz gibi hediyelik eşya satılan yerler, restoranlar, kafeler, ana modern caddenin olduğu sokak arkadaşlar burası da. Burası da o meşhur kapıları, ana kapıları. Şehrin giriş ana kapısı arkadaşlar. Ne kadar görkemli, ne kadar güzel. Tavanında arkadaşlar bunun çok güzel böyle mozaik işçiliği var. Hemen böyle göstereyim, güneşten görülüyor mu bilmiyorum. Tam şimdi o kapının altında geçiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir işçilik var gerçekten. Bu kapıdan geçtiğiniz zaman da eski tarafa yerleşim yerine geçmiş oluyorsunuz. Burada da dediğim gibi oteller, hediyelik eşya satılan yerler, daha böyle turistik gibi düşünebilirsiniz. O yerler var. Zaten de yoğunluktan, kalabalıktan buranın böyle bir yer olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten çok oryantal bir ülke Tunus. Çok fazla böyle dikkat çeken noktaları var. Biz de bunları sizinle birlikte keşfedip gezmeye, öğrenmeye çalışacağız. Bakar mısınız arkadaşlar? Binanın otel burası. Ne kadar güzel bu mozaik işçiliğini. Çok seviyorum. Böyle göstereyim size de. Burada böyle cupcake satan arkadaşlar. Selam. How much? 6 dinar. 60 dinar. 16 dinar. Ha, bunlar da böyle cupcake'ler. Arkadaşımız satıyor. Eating sonra, okey? Çok tatlı ya. Burada hep böyle cupcake'ler satılıyor arkadaşlar. Gelen gidene böyle insanlar almaya çalışıyor. İkram ediyorlar. Böyle elbiseler falan var. Gözüme çarpan. Güzel şeyler var. Bu dar sokaklarda da dediğim gibi hep böyle klasik hediyelik satılan eşyalar, yerler, restoranlar. Şurada bir yer gördüm. Selam. Burada bakalım ne yapıyor. Ha, börekler. Selam. Burada böyle pişi gibi yapıyor. This what is? Ha. Fikasya. Fikasya. Ha. Burada böyle tiramisu. Ha, okey. Burada böyle içine alıp böyle peynirler falan konuyor. Okey. Okey. İçine alıp koyuyorlar. Bu şekilde böyle insanlara ikram ediyorlar. Thank you, teşekkürler. Burada da böyle sıcak pişiler satılıyor ve kokusu çok güzel. Böyle şey diyebiliriz buna aslında. Sıcak hamur gibi, lokma gibi diyebiliriz. Burada üzerine de pudra şekeri koyuyor abi. Burada insanlar alıyorlar. Gördüğünüz gibi hep böyle tur sokaklar arkadaşlar. Dar sokaklar. Terlikler, hediyelik eşya satılan yerler. Güzel yani. Beğendim. Şimdilik benden tam not aldı. Yavaş yavaş ben bir şeyler atıştıracak yer buluyorum ve çekime devam edeyim arkadaşlar. Buradaki elbiseleri de çok beğendim. Günlük olarak yani bunlar giyilebilir. Denize falan giderken de. How much? 45. 30? 45. 45 dinar. Dinars. Uh-huh. You have different color. Uh-huh. Okay. I looking. Okay. Thank you. 35. Okay. Okay. Sonra. Bakın arkadaşlar birazcık konuştum. 10 lira daha indi. 35 lira vereceğini söyledi. Yani burada pazarlığa açık aslında.
Bu da güzel bir şey. Pazarlık yaparsanız bir 10 lira, 15 lira daha ekonomik olarak bir şeyler alabilirsiniz. Şu sokaklar falan oldukça dar. Oraları da size gösteririm. Gezer görürüz birlikte. Buranın geleneksel kıyafetlerini satan yerler var. Aslında gerçekten beğendim. Güzel. Şimdi ne yiyeceğime karar vereyim ve bir yer seçeyim kendime ve devam edelim arkadaşlar. Çok kalabalık, güzel. Burada böyle meyve suları satıyor ablamız. Portakal suyu, vişne suyu falan. Bu caddenin tam böyle sonunda da saat kulesi var arkadaşlar. İnanılmaz kalabalık. Belli bir saatten sonra çok yoğunluk oluyor bu caddede. İnsanlar tabii işten çıkıyorlar ve hava daha böyle serin oluyor. Daha böyle alışveriş ya da yemek yemek için bir yoğunluğu gözlemledim arkadaşlar burada. Burası da modern cadde dedikleri yer. Yürüyelim bakalım. Tunus sokaklarında Işıl ve Rotası ile birlikte gezmeye devam ediyorsunuz. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada da böyle el yapımı, böyle hediyelik eşyalar falan satıyor abimiz. Güzel şeyler var. Gördüğüm kadarıyla Fransız döneminden bir zamanlar dediğim gibi işgal altında kalmış Tunus. O dönemden kalma yapıları çok fazla gözlemledim, binaları. Zaten genel olarak da Fransız turistleri çok fazla gördüm bu sokak üzerinde. Gelip işte buralarda böyle gezip kendi yapmış oldukları, atalarının yapmış oldukları eserleri inceliyorlar onlar da. Bizim gezdiğimiz gibi. Çok güzel bir yere girdim. Yürüyelim bakalım. O sokak bizi saat kulesine götürecek mi dedikleri gibi. İnanılmaz çok fazla böyle dükkan, çarşı, pazar yoğunluğunu bu cadde üzerinde görebilirsiniz dediğim gibi. Şurada hatta böyle fiyatlar da var. Mesela kahveler, espressolar 3500 dinarmış. Kruvasanlar 2500, kekler 2500 dinar. Yani fiyatlar normal. Okey. Fiyatlar normal. Balık çok ünlüymüş. Burada biz uçakta bir abiyle tanıştık. Balık yiyin dedi. Balığı çok ucuza yersiniz ve kaliteli ve güzel dedi Tunus'ta. Biz de deneyeceğiz. Güzel bir balıkçı bulursak yani denemeyi düşünüyorum. Yiyelim biz de, görelim bakalım. Gerçekten dedikleri gibi var mıymış? Bir şey daha merak ettiğim lezzet var. Tajin, onu da deneyeceğim. Hem yavaş yavaş hepsini deneyip hep birlikte size de anlatacağım düşüncelerimi, denediğim tatları. Bakar mısınız arkadaşlar? Hep o döneme ait eserler, binalar, yapılar oldukça fazla gözlemledim dediğim gibi. Bunları da şimdi aslında mülk sahibi falan artık Tunuslar olmuş diyebilirim. Çünkü onlar kiralıyorlar. Bölgelerini onlar elde ediyor. Böyle bir bilgiyi de öğrendim. Bak o dönemden kalma bu yapılar ne kadar güzel, gördüğünüz gibi. Tabii bakımsız olduğu için, daha sonra hiç bakılmadığı için tavanlar falan neredeyse kafamıza dökülecek. Oldukça eski. Ama görsel olarak çok güzel, keyifli izlemek ya da önünde fotoğraf çektirmek gerçekten keyifli arkadaşlar. Fiyatlar yani çok ucuz. Kıyafetler falan gayet yani bayağı bir ucuz gördüğüm kadarıyla. Biraz da pazarlığa da yani müsait. Hemen biraz bakınca 10 lira 15 lira dinar indirimde hemen yapıyorlar. Bu da güzel bir olanak. Bunlar da böyle bankaları. Burası ünlü katedral. Hemen şuradan size göstereyim. Daha geniş açıyla. Bakar mısınız? Hep Fransız dönemine ait eserleri. Saat Kulesi hemen ileride görebiliyoruz. Bu sokağa da ben Azerbaycan'da gezerken böyle dar bir sokak vardı.
Oraya çok benzettim. Böyle ağaçlar. Tabii şimdi yaprakları yeni yeni böyle yeşermeye başlamış. Ağaçlar, işte tarihi binalar falan. O caddeye çok benzettim burayı. Bir de bu sarı taksileri gördünüz arkadaşlar. Havaalanından çıkınca onlarla ulaşım yapın. Hem hiçbir sorun olmuyor, sıkıntı olmuyor. Hem de yani güvenilir. Bu konuda da korsan taksi de çok fazla çünkü. Bu da size bir uyarı olabilir. Burası da böyle tam böyle meydanı. Saat Kulesi'ne yakın bir yerde dediğim gibi. Katedral. Karşıya geçiyorum. Burada bir ışık falan da yok. Hello. Işık falan da yok. Böyle kafanıza göre geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani dikkatli olun burada. Hiçbir şekilde ya şey yok yani. Nasıl geçeceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Dur bakalım. Şuraya geçip oradan direkt diğer tarafa atlamayı planlıyorum. Kaldım burada. Atıyorum kendimi yola. Evet. Metro falan yokken de hemen geçelim. Evet. Meşhur I love you Tunis yazısı arkadaşlar. Burada ben hemen bir fotoğraf çektiririm. Gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi burada ben bir resim çektireyim. Çok güzel değil mi? Çok renkli bir cadde arkadaşlar. Süper. Süper. Thank you. Süper.
Biraz önce kafede oturduk ama arada da böyle çok güzel bir yer gördüm. Burada harika böyle duvar işçiliği, gördüğünüz gibi çok şirin. Şimdi içeriği de göstereceğim size. Harika bir kafe arkadaşlar. Yolunuz düşerse Tunus'un dar sokaklarında kaybolun demiştim size. Çünkü sizi şaşırtacak çok güzel böyle localar, kafeler, harika yerler var. Gelip siz de buralarda bir kahve, bir şey içebilirsiniz. Gerçekten bayıldım. Böyle kolonlar var. Muhteşem, bakar mısınız? Bonjour. Çok beğendim. Size böyle göstermek istedim. Fiyatları da normal yani. Uygun. Gelmişken bir göz görün istedim. Yolunuz düşerse uğrayın. Evet arkadaşlar, ilk günden otelin çevresinde hemen yanında olan bu modern şehri ve eski Tunus'u birbirinden ayıran kapıya da çok yakındık. Bu bölgeyi biraz gezip böyle tanımak istedik. İlk keşfi yapmak istedik. Güzel de oldu. Biraz böyle Tunus hakkında, şehir hakkında bilgimiz oldu. Artık bundan sonra otele geçip dinleneceğiz. Daha sonraki günlerde gezilerimiz son gaz devam edecek. YouTube kanalım Işıl ve Rotası'na abone olmayı unutmayın. Lütfen like yapın. Videolarımın etkileşim halinde olması bizim için çok önemli. Bizi motive edersiniz. Nokta dahi olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Tunus'tan sevgiler, saygılar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.